Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Yeni bir içerikle karşınızdayım. Yanımda kim var? Kendini tanıtabilir misin? Selam herkese, Gabriel ben. İtalya'dan geliyorum, Ankara'da yaşıyorum. 11 aydır buradayım ve bu şehirde çok sevmiyorum. Ama Türkiye seviyorum genel olarak. O zaman sorulardan başlayalım. Tamam, sor. Kaç yıldır Türkiye'desin? İlk ne zaman geldin? Evet, ben 11 aydır buradayım. Bir proje için geldim ve bir ay önce projem bitti. Ama İtalya'ya gitmek istemiyorum şimdilik. Çünkü burada çok iyi hissediyorum. Yeni hayat başladım o yüzden. Yeni hayata başladın. Türkiye'nin nerelerine gittin? Çok yere gittim. En sevdiğin yerler o zaman böyle aklına gelen. Mesela sevdiğim yer bence Mardin. Ama sadece bir gün orada kaldım. Seyahat için. Çok güzel. Orada gerçekten farklı bir atmosfer vardı. Huzur hissettim orada. Huzurlu, evet. Mesela bir şey fark ettim. Türkiye'de her şehirde farklı atmosfer var. Ve orada Mardin'de gerçekten çok güzel ve tekrar gideceğim. Başka aklına neler geliyor? Başka nerelere gittin? Mardin'den başka? Mesela Şanlıurfa, Antalya, Mersin çünkü 2014 yılda 2 ay için orada yaşadım. Orada yaşadın. Evet, bir proje için çok güzelmiş. Ve bilmiyorum, mesela ben Eskişehir çok seviyorum. Çünkü nehir var, güzel bir atmosfer var. Mesela Ankara çok güzel yaşamak için. Ama bütün hayatım için değil bence. Çünkü ben biraz doğa lazım. Ankara'da böyle binalardan oluşuyor. Evet, çok binalar var. Tamam, eğleneceğim hala. Ama tamam, şimdi planım belki bir yıl daha burada kalacağım. Ondan sonra bakacağım, kim bilir. İstanbul'a gittin mi? Evet, İstanbul çok güzel. Mesela orada yaşayabilirim, bilmiyorum. Çünkü her Türk arkadaş bana diyor ki orada çok kalabalık bir şehir ve o Evet, doğru. Evet, çok kalabalık. Ama çok sanat şehir aynı zamanda bence. Ve ben mesela müzik çok seviyorum. O zaman orada da imkanlık var bence. İzmir'e gittin peki? Evet, İzmir'e gittim ama sadece 2 gün kaldım ve çok az gördüm o zaman, çok az anladım o şehir hakkında. Bu gittiğin şehirlerde, gittiğin yerlerde en sevdiğin yer neresi? Eskişehir. Hayır, Mardin. Evet. Gerçekten mesela Mardin benim için harika şehir, sadece bir şey kaçırıyor. Deniz. Mardin denizle gerçekten çok güzel. Evet, orada gök salabilirim orada. Diğer soruya geçelim. Türklerle tanıştım burada. Türk arkadaşlarım var. Evet. Onlarla mesela ilk tanıştığında sana nasıl sorular sordular? Yani ilk sana sordukları sorular Türklerin ne oluyor genelde? Bir Türk'ten hatırlamıyorum çünkü o arada çok Türkler buluştum. Çünkü projede bizim etrafında çok Türkler vardı ama... Şey gibi düşün, Türkler genel olarak en çok sana hangi soruyu soruyor? Evet, bir şey normalde erkek. Takımın hangisi? Ve ben her zaman futbol sevmiyorum. Hangi takımısın? Ben futbol seviyorum, evet. Ve onlar bana söylüyor, şehrin hangi? Torino, Juventus, Torino, Allah, evet. Evet, öyle. İtalya'nın futbolu bayağı dünyaca bilinen bir futbol. Çok meşhur. Evet, dünyada çok meşhur. Normalde şu veya başka insanlar
Mesela yemek hakkında soruyor normalde. Mesela burada pizza denedin. Hayır, 2 günden beri buradayım. Bu şeyler, evet. Ve normalde Türkler, ama bu çok normaller, onlar bazı kelimeler biliyor, söylüyor bana. Ama bir şey ben çok sevmiyorum. Mesela insanlar tamam belki İtalyanım belki 2-3 küfret biliyor ve bana söyle. Allah Allah, neden? Neden? Ve İtalyanca küfür ediyorlar sana. Evet ama neden? Bu tamam sadece Türkler değil, bence çok normal ama benim için güzel değil. Güzel değil gerçekten. Mesela ben Türkiye'de yaşıyorum, çok az küfret biliyorum. Bildiğim küfret kullanıyorum ama durumda, çünkü mesela küfret bu şeyler bence çok güç var ama aynı zamanda nasıl kullanmak çok önemli bir şey bence. İtalya'da mesela İtalyanca'da küfür, argo kelimeler çok kullanılıyor mu? Evet. Kullanılıyor. Ama evet, çünkü bazı ifade olarak o zaman kullanıyoruz ama tamam, her insan kullanmıyor ama genel olarak kullanıyorum, evet. Türkiye'de de genel olarak biraz argo, küfürlü konuşulur genel olarak yani. Evet ama biliyorsun normal ama belki ilk kelimeler lütfen. Olmasın. Hayır, evet. Buradan söyleyelim sana. Hiç küfret söylemeyeceğim. Çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dimelerim. O zaman... Dimez. Öyle anladınız bence. Anladım. Türkler sana o zaman İtalyanca küfür etmesin buradan. Evet, benimle lütfen hayır. Belki zamanla tamam. Tanıştıktan sonra. İlk evet. İlk kelimeler lütfen. İlk kelime olmasın. Türkiye'ye geldiğinde seni en çok ne şaşırttı? Yani Türkiye'de beklemediğin ne oldu? Mesela bazı şeyler olumlu tek bir şey, bir hikaye söyleyeceğim. Bir hafta buraya geldiğimde bir hafta sonra telefonum kırıldı. Kırıldı. Ben bir dükkana gittim. Telefoncuya. Evet ve hiç Türkçe bilmiyordum. Sadece gösterdiğim problem Google Translate ve onlar o şanda sabah onlar bana kahvaltı teklif etti. Ondan sonra bir adam benimle geldi ve başka dükkana götürdü beni. Evet, çünkü onlar problemim çözülmez o yüzden. O zaman Türk misafirlik çok seviyorum. Çok güzel bir şey, çok var. Mesela o bir şey ben dayanamıyorum. Mesela restoranta gidelim, tamam? Oturuyorum, menü geliyor. Menü açırken garson benim yanımda öyle bakıyor. Lütfen bir dakika. Karar verin. Ne yapıyorsun? Ve o kalıyor. Ben gerginiyorum çünkü ben her zaman kafam karıştığım bir adamım. O yüzden ve orada kalıyor ama tamam. Kültür bir şey bence. Evet, biraz öyle. Bizim garsonlarımız öyle. Her zaman, her yer. Direkt gelir böyle. Bekle, tamam mı? Bir dakika, 2 dakika, 3 dakika. Lütfen. Bazı restoranlarda gerçekten rahatsız edici olabilir. Sürekli böyle sen yerken özellikle biri gelip böyle önünden bir şeyler alması. Gerçekten ben İtalya'da garson olarak çalıştım geçmişte ama bu her zaman oluyor. Her zaman, her yerde. Peki Türkiye'ye geldiğinde keşke İtalya'da da olsa dediğin ne var mesela burada? Mesela Türkiye'ye geldin, atıyorum ne gördün? Mesela çok İtalya'ya götür.
İtalya'da da ne olsun istersin aynısı? Mesela diyelim burada misafirliği seviyorlar. Hani keşke İtalya'da da misafirperver olsalar dediğin hani böyle bir şey var mı? Eşya olarak değil böyle davranış gibi burada gördüğün herhangi bir şey olabilir. Mesela bence burada ilişki çok değer Türkler veriyor. İtalya'da aynı ama burada bazen daha içten bazı davranış hissediyorum. Şey olarak mı? İtalyan... Genel ilişki mi yoksa relationship gibi mi? İlişki, Yoksa arkadaşlarlık, her ilişki hakkında konuşuyorum ben. Mesela bir şey çok doğru. Güney İtalyanlar daha sıcakkan Türkler gibi. Kuzey biraz daha soğuk normalde. Ben kuzeyden geliyorum ama çok soğuk değilim. O yüzden gerçekten mesela benim için burada ilk şu andan evim gibi olduğumu hissettim. İtalya'ya kültür çay götürmek isterim. Çünkü bizim için çok değil ve başka bir şey. Burada çok kafe var. Kafe sadece mesela okumak için gerçekten İtalya'da normalde biz sadece bar diyoruz, tamam mı? Bar, kafe ama orada normalde alkol için gidiyoruz. Mesela ben alkol içip ama aynı zamanda bazı kafe sadece okumak için, rahat için getirmek isterim ve başka bir şey. Mesela burada çok oyun var. Arkadaşlarla mesela bu kafede gençler çok oyun oynanıyor ve bence çok güzel bir şey. Ben arkadaşlarımla İtalya'da çok az yapıyordum bunu. Genelde evde mi yapıyorsunuz böyle şeyler? Evde ama burada daha kültür var. Bu oyun hakkında her zaman Türklerle bir oyun oynayalım. Bu bazen çok fazla benim için. Ama ne oynamayı seviyorsun mesela? Yani çok basitiyoruz. Ben mesela çok konuşabilirim. O yüzden benim için problem yok. Evet, belki bu şeyler ve her daha kafama geliyor söyleyeceğim. Tamam. Başına gelen en ilginç şey, ilginç olaylar ne geldi yani aklına gelir? Düşünebilirsin biraz bu arada. Türkiye'de her yer farklı. Her gittiğim yer farklı tarz insanlarla buluştum ve bu benim için çok enteresan bir şey. Çünkü bazı şehir daha çağdaş, başka daha muhafazakar ve çok fazla. Evet, karışık bir ülke. Mesela benim için Türkiye'ye gelmeden önce çok az biliyordum Türkiye hakkında. Ve o yüzden her şey çok ilginç. Ve ben Türkçe dil çok seviyorum. Ve bence önerirken Türk kültür hakkında alabilirim. Mesela sizin için çok ifadeler var. Çok ifadeler. Ve bazı mesela İtalyancadan aynı ama çok değil. Mesela dilli ilgili veya başka şeyler. Çok enteresan çünkü bence her dil nasıl biz ifade ediyoruz, nasıl biz düşünüyoruz çok etkiliyor. Senin en sevdiğin ifade ne Türkçe'de mesela? En çok kullandığın ya da? İfade belki var. Çok var. En kullandığım hangisi? Mesela ben her zaman Allah Allah diyorum, tamam mı? Allah Allah diyorsun. Evet, her zaman. Ve bir tane çok seviyorum. Her zaman arkadaşlarıma diyorum. Karadeniz'de gemilerin battı. Öyle. Karadeniz'de gemilerin battı. Çok seviyorum ben bu ifade. Ve bizim için bu ifade var ama biz diyoruz ama farklı kelimeler. Biz diyoruz kedin öldü mü? Kedin öldü mü? Ti è morto il gatto. Ve ama sonunda anlam aynı. Ve sen kimden öğrenmiştin bunu mesela? Hatırlamıyorum. İlk kim söyledi acaba?
Ama o çok kullanıyorum her zaman. Son olarak şey soracağım. Yani Türkler yabancılara nasıl davranıyor sence? Normalden çok ilgileniyor. Çok ilgileniyor, evet. Çünkü en azından ben İtalyanım ve bence İtalya, Türkiye'de güzel bir şöhret var. O yüzden her zaman insanlar o İtalyansın ne güzel, çok meraklı ediyor benim ülke hakkında. Ama her ülkede gibi bazı ülke tercih ediyoruz, bazı... Yani İtalyanlara farklı, evet, başka belki ben diyorum İtalya, belki başka ülke onlar çok seviyor ama bu her ülke oluyor. Her ülkede oluyor. Evet, mesela İtalya'da bu şeyler oluyor. Ne yazık ki her ülkede oluyor. Ve ama Türkler normalde çok iyi misafirperver insanlar ve evet çok meraklı. Ve bir şey, Türkler, normalde Türkler bana diyor, neden Türkiye? Neden Türkiye? Neden Türkiye? İtalya daha iyi, neden? Neden acaba? Farklı ülke. Mesela Türkiye'ye gelmeden önce kafanda nasıl bir Türkiye vardı? Ne biliyordun genel olarak hakkında? Çok az. Mesela atıyorum İstanbul. Çünkü tamam, mesela ben ilk geldiğim zaman 2014 ve o şu anda gerçekten hiçbir şey bilmiyordum. Hiçbir şey. İstanbul'u, Boğaz'ı falan bildiğin bazı şeyler var mıydı? İstanbul çok meşhur bir şehir ama gerçekten Türkiye'de maalesef cahillik vardı. Her insan her zaman biraz cahil. Ben de hala cahilim bazı şeyler hakkında. Mesela genelde yurt dışında bazı ülkelerde Türkiye'de develere biniyoruz sanıyorlar. Böyle bir algı. Deve, camel. Camel, Allah. Evet. Evet. Böyle sanıyorlar mesela. Böyle bir şey var mıydı? Ya da Türkiye'de herkes... Bu ön yargı. İtalya'da böyle bir şey var mı? Mesela bazı bana yakın insanlar bana sordu ama 5 aydan sonra ama Türkiye'de kız kapalı mı? Böyle bir şey. Hayır, tamam. Normalde insanlar Müslüman ama aynı zamanda öyle değiller. Böyle bitti sanırım böyle. Teşekkür ederiz. Bir şey söylemek ister misin sonra? Buradan az da olsa çok az bir takipçim de olsa. Başka video olacak. Diğer video olacak. Diğer yabancı videolarında görüşmek üzere. Belki diğer yabancı benden daha yakışıklı veya güzel. Olamaz kimse. Biliyorum. Sadece mütevazi olmaya çalışıyordum. Teşekkür ederim. Ben de videoma katıldığın için. Belki ilerleyen günlerde farklı fikirler gelirse yine videomda yer almak istersen sevinirim. Sana teşekkürler. Teşekkür ederim. Diğer videolara gidebilirsiniz bundan sonra. Yabancı videolarını sevdiyseniz eğer devamını çekmeyi umuyorum. Yabancı insanlar bulabilirsem. Yardımıyla bulabilirim diye düşünüyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.